İnsanlık tarihinin ilk cinayeti işlendi. Habil'in canı, kardeşinin eliyle alındı. Adem Ase ve Havva cennetten ayrılıp yeryüzüne ilk adımlarını attıklarında önlerinde bambaşka bir dünya vardı. Cennetin huzurlu, ışık dolu ve ebedi nimetleri geride kalmıştı. Şimdi sert toprak, değişken hava, kimi zaman soğuk rüzgarlar, kimi zaman kavurucu sıcak onları bekliyordu. Ama Allah onlara sabır, bilgi ve azim vermişti. Çünkü insanın yeryüzündeki imtihanı başlamıştı. Adem Ase, Allah'ın ona öğrettiği bilgilerle toprağı işlemeye başladı. Taşları ayıkladı, ekinler ekti. Havva, bitkiler topladı, çocuklarına baktı. Her yeni gün onlara hem zorluk hem de öğrenilecek yeni dersler getiriyordu. Fakat uzaktan bir göz onları izliyordu. Şeytan. Cennetten kovulmuş, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmıştı. Ama kin ve intikam ateşi sönmemişti. Onları yeryüzünde de saptıracağım diye söz vermişti. Sessizce, fırsatını kolluyor, kalplerine vesvese düşürmenin yollarını arıyordu. Yıllar geçti. Adem ve Havva'nın çocukları oldu. Zamanla bu çocuklar büyüdü. İçlerinden ikisi, Habil ve Kabil, farklı karakterlere sahipti. Habil, sakin, iyi huylu, Allah'a itaatkar bir gençti. Kabil ise hırslı, sabırsız ve kıskançtı. İki kardeşin yolları bir gün önemli bir imtihanda kesişti. Allah, onlardan kurban sunmalarını istedi. Bu, ona olan bağlılıklarının bir göstergesiydi. Habil, en güzel, en sağlıklı hayvanını seçti. Rabbim için en iyisini sunmalıyım dedi. Kabil ise en kötü, en işe yaramaz mahsulünü getirdi. Bu da yeter diye düşündü. Kurbanlar sunuldu. Allah, Habil'in kurbanını kabul etti, Kabil'inkini ise reddetti. İşte o an, Kabil'in kalbine karanlık bir kıskançlık çöktü. Habil'e bakıyor, içinde öfke büyüyordu. Şeytan hemen bu fırsatı değerlendirdi. Fısıldamaya başladı. Bak, Allah seni değil, onu seçti. Bu haksızlık. O varken sen asla değerli olmayacaksın. Ondan kurtulmalısın. Kabil bu düşünceleri kovmak yerine besledi. Öfke, kini alevlendirdi. Bir gün, Habil tarlada çalışırken Kabil yanına geldi. Yüzünde sert bir ifade vardı. "Andolsun seni öldüreceğim," dedi. Habil ise sakin bir sesle karşılık verdi. "Eğer beni öldürmek için elini uzatsan bile, ben sana karşı elimi uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." Ama Kabil artık şeytanın zincirine vurulmuştu. Vesveseye teslim oldu. O korkunç gün geldi. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti işlendi. Habil'in canı, kardeşinin eliyle alındı. O an sessizlik yeryüzüne çöktü. Rüzgar bile sanki durdu. Kabil yaptığının ağırlığını hissetti. Kalbi sıkışıyor, nefesi daralıyordu. Ama iş işten geçmişti. Pişmanlık gözyaşlarıyla toprağa damladı. Allah ona bir karga gönderdi. Karga toprağı eşeleyerek başka bir karganın cesedini gömdü. Böylece Kabil kardeşini nasıl gömeceğini öğrendi. Ama bu görüntü kalbindeki vicdan azabını daha da artırdı. "Yazıklar olsun bana," dedi. "Şu karga kadar bile olamadım." İşte bu olay kıyamete kadar insanlığa ibret olarak yazıldı. Çünkü şeytanın yöntemi değişmez. Vesvese verir, kıskançlık tohumları eker, kalpteki kibri büyütür. İnsan ise ya bu tuzağa düşer ya da Allah'a sığınarak kurtulur. Ey insan! Kabil'in düştüğü hataya düşme. Şeytan sabır ve takva karşısında çaresizdir. Kalbini koru çünkü o şeytanın ilk hedefidir. Destek için Azık Vakti kanalıma abone olabilirsiniz. Devamı 3. bölümde.